başlıyoruz. Buket Güngen. Konumuzu arıyoruz. Alo. Merhabalar Buket Hanım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Vakitlice mi aradım sizi? Evet gayet müsaitim şu anda. Vallahi harika. Ya evvela nasıl girizgah yapacağımı bilmiyorum. Bazı notlarım var. Ben paylaşayım. Sonra Tamam. bir girizgah yapmak adına sizi devreye alayım. Tamam. Yani Bilgi Üniversitesi lisans, Uluslararası İlişkiler Başarı Bursu, Avrupa Birliği uzmanlığı, oradan geçtik eğitimlere, davranış bilimi uzmanlığı var, kurumsal eğitmen var. Aynı zamanda sizin adınızın ve kurucusu olduğunuz Güngen Akademi kurucusu var. Evet. Daha da önemlisi Yol Açık kitabı var. Yanlış hatırlamıyorsam 2021 yılı. Daha sonra aldığınız eğitimler var. Bunlara da doyamadık. Davranış bilimleri, NLP eğitimi, koçluk, etkili iletişim ve beden dili, transformer nefes eğitimi ve daha da yukarı yükseliyorum. 2022'de 29 Mart'ta yani Altın Kalite Ödüllerinden en iyi çıkış yapan kadın ödülünü aldınız. Doğru. Sanırım Yazar. da yazar aynı şekilde özür. Modda Türkiye'de yazarlığınız var sanırım devam eden. Modda Türkiye, evet. Valla ben bir solukta okudum ama tabii bunlar önemli, kıymetli şeyler. Siz neler eklemek teşekkür istersiniz? ederim. Rica ederiz. Ne demek? Yani zaten aslında hepsini bir özetlemiş oldunuz. Bir de tabii benim kadınlarla ilgili projelerim var. Yani sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorum genç kızlarımız ve kadınlarımız için. Hatta Birleşmiş Milletler'e de seçildim şu anda. NEET projesinde işte genç kızlarımıza ve kadınlarımıza mentorluk yapıyorum. İstihdamda ve eğitimde olmayanlar için onlara işte oralara katmak için eğitimler veriyoruz. Vallahi Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri veriyorum bir yandan. Bu şekilde. Vallahi nasıl yetişiyorsunuz hepsine? Merak ettim. Yetişiyorum vallahi. O kadar çünkü severek yapıyorum ki zaten hayatımı artık buna adadım. Dolayısıyla bütün vaktimi bunlara ayırıyorum. Aileme, dostlarıma öyle kurduğum düzenimle mutluyum yani. Eyvallah. Vallahi harikasınız. Evet. Tebrikler. Teşekkür ederim. Çok Evvela sağ olun. dar zamanda sizin de programınız yoğundu, vakit ayırdınız. Bunlar bizim Ya için... bir türlü denk getiremedik, kusura bakmayın ne olursun, biraz rahatsızlandım vesaire. Ben de bir sağlık problemi geçirdim. Minik bir operasyon, çok geçmiş ameliyat. olsun. Aynen. Bir denk Yolunda değil mi her şey? Yolunda. Çok şükür aman iyi. 3-4 hafta geçti. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Ben her bölümde bir konuma bir şey hayal ettirmeye çalışıyorum. O ne hayal ettireceğim? Oradan başlayayım isterseniz. Bir ev tanımı yapıyorum aslında. Ev dediğimiz aslında bir metafor ama aynı zamanda tanımını bildiğimiz ev. Yani yaşadığımız ev. Yani metropole de gitsek, Anadolu'nun bir köşesine de gitsek, evet metrekareleri farklı olabiliyor. İçindeki mobilyaların veya malzemenin şekli, kalitesi farklı olabiliyor ama ana ihtiyaç, yaşamsal alanlarımız must. Yani gerekli. Bunlarda herhangi bir şey olmuyor. Banyomuz biraz daha geniş, biraz daha dar oluyor. Ya da ayrı oluyor tuvalet, banyo. Ya da salomaj. Ya da yatak odasının içerisinde konfor alanı ürettiysek, öyle bir satın alma gücünüz varsa ayrı bir ebeveyn banyosu oluyor. Bla bla. Şimdi bu ev tanımını şöyle yapayım isterseniz. Mesela girişten başlayayım. Adı üstünde giriş. Yani bir damdan, pencereden giremiyoruz. Bir tane girişimiz var evimizin. Ama kritik bir yerde. Yani diğer odalara da yönlendiriyor sizi. Aynı zamanda işte misafirimizi uğurluyoruz ya da misafirimizi ilk karşıladığımız alan. Bunun dışında bir ayna var. Belki her sabah işe veya bir yere gitmeden önce aynaya bakıp seni seviyorum dediğimiz bir alan da olabilir. Ben biraz öyle yorumlamak istiyorum. Çünkü her gün yaptığım bir şey. Ritüel diyeyim daha doğrusu. Ne güzel. Süper. Daha sonra genelde bizi Türk tipi konut dairelerinde mutfak karşılıyor. Mutfakta ne yapıyoruz? İşte yemek pişiriyoruz. Yemek yapıyoruz ve yiyeceklerimizi stok ettiğimiz bir alan. Onun dışında belki biraz bize özgü böyle akşamları ya da gündüz bir Türk kahvesi yaparız. Eş dost arkadaşla sohbet, dedikodu falan da yaparız. Biraz da sosyalleşme alanı aynı zamanda. Sanki salonun rolünü çalmış gibi. Ya da bilmiyorum, bize özgü de olabilir. Diğer farklı toplumlarda nasıl oluyor onu da kestiremiyorum. Daha sonra salona geçiyoruz. Salon böyle günü
bitirmeden minik işlerimizi toparladığımız, yani işte laptopu kucağımıza alıyoruz ya da bir kanepede oturup sehpanın üzerinde laptopla tık 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 işlerimizi hallettiğimiz, daha sonra yalnızlığımızı paylaştığımız bir mecra alanı gibi düşünüyorum. Hayal etmek istiyorum daha doğrusu. Yani bir TV açarız, belgesel ya da film seyrederiz. Veya arkadaş eş dostla sohbet ederiz. Bunun dışında da misafirimizi ağırladığımız bir yer aynı zamanda. Diğer odalarda ağırlayamıyoruz. Hadi mutfak hariç diyelim. Daha sonra artı odalarımız var. Yani 3+1, 4+2 veya 2+1 neyse işte. Bunu da şöyle yorumlamak istiyorum. Sosyal statümüzle doğru orantılı ihtiyaç hasıl olan alanlar. Yani şunu demek istiyorum. Evli ya da çocuğumuz varsa genelde o çocuk ya da yetişkinin çocuğun odası ya da yetişkinin odası oluyor. Eğer bu yoksa, üretken bir insansak belki orayı bir atölye veya çalışma odası olarak kullanıyoruz. Veya salondaki konfor bize yetmiyorsa, yine öyle bir alanımız varsa sinema odası gibi bir şey yapabiliyoruz. Veya bir kütüphane yapabiliriz. Veya hiçbir şey yoksa misafirimizi ağırladığımız yatıya kalma anlamında bir oda. Ama ihtiyaç ve statümüzle doğru orantılı kullanımı açtığımız bir yer, şekillendirdiğimiz. Daha sonra yatak odası var. Yani enteresan mekan. Yani mahrem alanlarımızdan biri. Aslında çıplağız zihinsel anlamda ve en savunmasız olduğumuz yer. Ve güne de ilk başladığımız yer. Günü bitirip güne başladığımız bir yer. Böyle enteresan mekan. En sonunda banyomuz var. Hijyen ihtiyacımızı giderdiğimiz bir alan. Şimdi ben bu tanımı yaptım. Ama evvelinde bu evin bölümlerini açmadan önce neyi konuşacağız? Maşallah o kadar çok şey var ki sizde. Mutlaka hepsini de konuşuruz ama zaman ve izleyicilere de en azından keyifli sohbet geçirmek adına ben sizin çok uzatmamak lazım. Yönlendirmenizle gideyim. Yani yazarlık mecrası mı bu, aldığınız eğitimler mi? Hangisi üzerinden biraz bu uğraşın krokisini çekelim? Benim için şu an en odağımdaki şeyler kurumsal eğitim, yani benim verdiğim eğitimler, şu an eğitmenlik tarafı daha doğrusu. Tamam. Akademi tarafı, yani kurduğum akademi tarafı, işte verdiğim eğitimler, evet, yazarlık tarafı. Şu an hani en çok odağımda olanlar onlar. Zaten aldığım eğitimler şu an verdiğim eğitimleri aslında oluşturmuş oluyor. Dolayısıyla onlar daha arka planda. Hani benim şu an odağım bu şekilde. Tamam. Ya kurumsal eğitim mi diyelim yoksa böyle mix bir şey mi yapacağız? Yok, kurumsal eğitim diyelim çünkü şu an şirketlere eğitimler veriyorum daha çok. Harika. Dolayısıyla o şekilde söyleyebiliriz. Tamam. Şimdi yine evin bölümlerine geçmeden o zaman kurumsal eğitim dedik. Kurumsal eğitim alanı, mesleği, sektörü siz seçin. Ben tanımlarda uzman olmadığım için size yönlendirmiş olayım. Nasıl bir evde yaşıyor evvela? 2+1 mi? Yani daire tipi olarak bir villa mı? Apartmanda mı? Müstakil bahçe, katlı bahçesi olan bir evde mi? Nasıl bir eve sığdıracağız? Buradan başlayalım. Öyle bir soru ki şimdi Güngen Akademi olarak düşünsem ben onu gider villaya koyarım. Çünkü orada oturmasını istiyorum. Ama şu an hani sadece verdiğim kurumsal eğitim olarak hani ayakları yere basan olarak hani 3+1, 2+1 şeklinde çok da hani çünkü dağlanıp budaklandıracağımız alanları yok. Tamam. Temel yani. Bak, mutfağı, salonu, işte yatak odası, çok temel şeyleri var yani. Tamam. O zaman bir 2+1 diyelim isterseniz. Duruma göre çoğaltabiliriz odaları. O bizde olan bir şey. Tamam, anlaştık. Tamam. O zaman 2+1. Şimdi girişte de bir ev tanımı yaptık. En başta eve girdiğimizden başlıyoruz evimizi şekillendirmeye. Aslında kurumsal eğitim hayatını şekillendiriyoruz. Şimdi girişten başlıyorum ben. Girişte ne dedik? En kritik nokta, damdan pencereden bir yerden giremiyoruz. Girersek de tuhaf oluyor. Diğer odalara da yönlendirme anlamında biraz kavşak noktası, kritik bir yerde. İşte misafirimizi uğurluyoruz ya da misafirimizi ağırlıyoruz. Bir ayna var, eşyalara baktığımızda portmanto var. Günlük kıyafetlerimizi asıyoruz. Aynaya bakıyoruz, gülümsüyoruz. İşe öyle gidiyoruz. Evden çıkıyoruz ya da. Şimdi bu giriş, yani antre, yani özünde bir kapı aslında da kurumsal eğitimin varsa girişi nasıl bir şey? Bence şu şekilde olabilir. İki türlü düşünüyorum. Birincisi, eğitimler öncesinde firmalarla
toplantılar, teklif süreçleri. Orada bir giriş oluşturuyoruz. İşte kendimi tanıtma süreçleri, akademiyi tanıtma süreçleri. Hı hı. Bir diğer taraftan eğitime başlarken benim kendimi tanıtmam. Hani sonuçta katılanlarda nasıl bir eğitmenle devam edeceklerini o sırada bilmek istiyorlar, günlerin nasıl geçeceğini. Orada benim kendimi aktarmam da bir giriş. Bir de bence diğer taraftan işte sosyal medyada, Instagram'da, LinkedIn'de oluşturduğum içerikler de benim için bir giriş. Oradan da nasıl bir şey sunacağımı, nasıl bir tarzım olduğunu, neler anlatabileceğimi aslında bir tık insanlar çok böyle küçücük dakikalarla görmüş oluyorlar. Bir bütünü görmüyorlar ama bir giriş oluyor. Anladım. Yani ben biraz yuvarlamak istiyorum. Böyle daha da birkaç kelimeye tabii ki sığmaz bu tonum ama bu sosyal medya araçları vesaire, ben bunu iletişim araçları olarak hani bir iki kelimeye yaparsak, bir de siz kendinizi dediniz. Aslında en başta sizsiniz üreten olarak. Siz ve iletişim araçlarınız girişte ana rolü üstleniyor. Evet, olmuyor. Evet. Peki, güzel gidiyoruz. Buradan geldik mutfağa, ekleyecek bir şey yoksa. Yo, bence bu şekilde geldi aklıma şu an. Hani çok da detaylandırmadan. Tamam. Şimdi klasik işin mutfağında ne deniyor desem nasıl bir şey çıkarırız? Ya mutfak... buyurun. Benim mutfağım hazırladığım sunumlar bir kere. Çünkü eğitim öncesi çok ciddi sunumlar hazırlıyorum. Belki 80, 90, 100 sayfalık. Yani bir kitap gibi neredeyse sunum hazırlayarak her eğitimime hazırlanıyorum. Ondan önce işte eğitimde kullanabileceğim videoları, uygulamaları, oyunlar yapıyoruz. Yetişkinin eğitiminde tabii farklı uygulamalar, oyunlar oluyor. Dolayısıyla onların araştırılması, o işte konseptin oluşturulması, sunumun hazırlanması bir mutfak süreci aslında ön planda, ki ben sonra yaptığım yemeği katılımcılara sunuyorum baktığımızda. Valla mekansal bir yaklaşım oldu. Yani özellikle mutfakta da ya kendimiz ya da misafirlerimiz için bir şey hazırlardık. Eyvallah. Peki buradan salona geçiyoruz. Hızlı, geçelim. Kısa ve net. Gayet güzel gidiyoruz ben bence. öyleyim değil mi? Yok, harika, seviyorum sizi diyeyim çünkü ya bazı şikayet nezdinde demiyorum ama yazıyorlar abi çok uzun yapıyorsun. Ne yapayım, hani konuşacak konusun diyorum falan. Ama böyle de imbiklenmiş, net, yani sözüm ona dostlar, bu bilgilerde böyle 3-5 cümleyle karşı taraf, yani konumuz söylüyor ama yılların vermiş olduğu artık 3 dakika diyelim, hakkını da yemeyelim. Buradan da böyle bir yorum yapmış olayım. Ben eğitimlerden artık o kadar alıştım ki başlangıçta 2 dakikayla kendimi tanıtmaya, yani uzun şunu da yaptım, bunu da yaptım. Hani insanlar tamam anladık sensin yani hani gibi bir algı yaratmamız için. Çok alışığım kendimi çok kısa sürede tanıtmaya. Çok da sevmiyorum ya. Hani öyle de yaptım, bunu da yaptım. Tamam, hani o yaptıklarımı da görsünler. Zaten insanlarda o farkı yaratıyor. Anlıyorlar tabii zaten yani dediğiniz gibi mütevazi de olmamak lazım. Yani karşı tarafta bir profil çizmek adına ne yaptık ne ettik bence de paylaşmak gerekir. Haklısınız bu konuda bence. Dengeyi kuruyoruz. Aynen öyle. Oradan mutfağa salona geçiyorum. Pardon. Salona geldik. Yani salon işte pijamaları çekip ben genelde böyle kötü tanımlar yapıyorum ama kurtarın beni. Pijamayı çekiyoruz. Yanımızda bir meyve tabağı ya da içecek neyse, televizyonun karşısına geçip sade kumanda zapladığımız, zihin boşalttığımız bir alan. Tabii misafir falan da ağırlıyoruz. Ben böyle biraz latife yapıyorum ama Türkçesi de böyle biraz salonun. Yani eskilere gidersek tabii bundan hani yaşımda belli etmiş gibi olmayayım ama 20-25 sene önce soğuk mekanlardı. Yani misafirden misafire açılıyor bu salonlar. Ay tabii giremezdik ki içeriye. O var ya. Oturma odasında otururduk. Salona girmek yasak. Aynen. Yani. Ya bir cepheyi kaplayan vitrinler vardı. Onun bir yaramazlık yapıp bir camını falan kırsak Allah, yani harçlık verilmiyordu ceza. Bir şeyler oluyordu ya, kulak çekiliyordu. Üstünde örtüler. Misafir gelince onlar kalkar. Evet, aynen. Böyle bir vitrin var. Yani galeri gibi bir mekandı. Misafirden misafire. Yani gösteriş demek istemiyorum. Böyle hani egosal bir durum değil ama evet biz diğer son odada takılıyoruz ama misafire bak o kadar size değer veriyorum ki bu alanı ben yılın, hani siz kaç gün
geliyorsanız belki toplasanız bir ay bile değil. O kadar zamanda size açıyorum. Böyle bir misafire de değer vermişliğimiz vardı. Tabi zamanla teknoloji ve iletişim araçlarındaki gelişen alışkanlıkların değişimiyle birlikte o salon da biraz evrildi haliyle. Yine uzun bir salon tanımı yaptım ama biraz da kafa karıştırmış olabilirim. Ya o demin konuştuklarımıza gelince ben artık seviniyorum. Salonu herkes kullansın yani. Hani misafire verdiğimiz değeri niye kendimize vermiyoruz? Neden kendimizi orada oturmaya layık görmüyoruz? Neden o misafir takımları var? Çıkar kullan yani. Sen de o şık takımlarda yemeğini ye iç. O yüzden ben artık bu yaklaşımlara hiç bakmıyorum. Yarın ne olacağımız belli değil çünkü. O yüzden onlara verdiğimiz değeri önce kendimize verelim diyerekten şimdi salon evet benim için de şu anda hani böyle işten geldiğim zaman veya böyle keyifli vakit geçirdiğim alanım, dostlarımla, ailemle dinlendiğim alanım, bir şeyler izlediğim alanım. Fakat şimdi işimi düşündüğüm zaman salon bir yandan da evin en şık yeridir diye baktığımızda en şık şekilde dekore ettiğimiz, işte misafir ağırladığımız ve orada bir ev sahipliğinde aslında o alanın da sahibi olursunuz. Şimdi ben eğitim verdiğim sırada aslında bir sahnede oluyorum bir yandan. Ortada oluyorum ve o alanı ben yönetiyorum ve o sahneyi izliyor insanlar. Dolayısıyla aslında benim için salon dediğim zaman kendi işimle bağdaştırdığımda benim sahnem gibi oluyor. Yani o eğitime verdiğim alan, o ev sahipliği yaptığım alan ve en şık alanım, en şık kendimi gösterdiğim, işte şık bir şekilde giyinip gittiğim, saçıma, kaşıma, gözüme, her şeyime dikkat ettiğim alanım bence benim için salon. Daha böyle şık ve güzel bir algı yaratıyor bende. Sahnem yani orası benim. Evet, yıldızımızın parladığı mekan. O yüzden hassas davranıyoruz ve izleyiciyle buluşuyoruz. Evet. Vallahi harika. Kesinlikle öyle. Peki 2+1 dedik. Şimdi artı bir odamız var. Artı bir oda, ben girizgahta şöyle bir yorumda bulunmuştum. İşte sosyal statümüzle doğru orantılı ihtiyacımıza paralel var ettiğimiz bir alan. Yani prova odası da olabiliyor. Çocuk varsa çocuğun odası oluyor. Üretiyorsak atölye, çalışma odamız, kütüphane. Sonu yok yani gibi. Bu artı bir odayı bir de şöyle bir yorum yapayım. Şimdi salon dedik, yatak odasını söyleyeceğiz ama artı oda dedik ki neyi koyuyorsak hem yatak odasından hem salondan duyuluyor. Bir de böyle bir durum var eğer izolasyon yaptırmadıysak. Benim bazen böyle çok sessizliğe ihtiyaç hissettiğim zamanlar oluyor. Özellikle yazarken. O yüzden bir çalışma odası olabilir aslında orası. Hani mutfak için de belki hazırlıyorum dedim ama öyle bir hazırlık değil. O sessizlik alanım benim. Kendimle baş başa kaldığım. Bazen gerçekten hiçbir şekilde ne televizyonu ne bir işte müzik açmadığım, telefonu kullanmadığım zamanlar oluyor. Çünkü çok yani aklım çok fazla çalışıyor. Yani çok fazla çalışarak çok fazla düşünce geçiyor. Çok bazen yoğun düşünüyorum ve yoruluyorum o düşünme halinden. Bir de ister istemez kendi işinizi yaparken öyle mi olacak, böyle mi olacak, şartlar nasıl gidecek, onu nasıl yapacağım vesaire süreçleri de oluyor. Bir şeyleri hani tek başına yapmak da kolay olmayabiliyor. Dolayısıyla biraz o benim işte yazabildiğim, sessiz kalabildiğim, kendimle baş başa kaldım, belki biraz kendime döndüğüm, kendime seans yapabildiğim, kendimi rahatlatabildiğim bir oda olabilir diye düşünüyorum. Çünkü benim de ihtiyacım oluyor. Bir de bazen işte bireysel seanslar da yapıyorum, danışmanlıklar da yapıyorum. O seanslar da o odada olabilir. Çünkü gerçekten orada özel bir alan gerekiyor. Ve bence bunların hepsini birleşince böyle sessiz, sakin bir çalışma alanı diyebiliriz diye düşünüyorum ben. Eyvallah. Yani siz konuşurken istihareye yatmak geldi ama tam bu oda değil ama anladım. Yok değil ama böyle bir gerçekten bir kendiyle baş başa kalma hali ama orada biraz huzur da var. Biraz dinginlik de var. İster istemez benim de kendime o kaygı, stres yönetimini yapıyor olmam lazım. O yüzden böyle alanlara ihtiyacım oluyor. Anladım. Çünkü çok olumsuz şeyler de dinliyorum yeri geldiğinde diyorum ya, bireysel seanslar yapıyorum. Eğitimlerde oluyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri vesaireler, kolay konular konuşmuyoruz. Kadınlarımız
böyle çok kolay hikayeler anlatmıyorlar. Onları sindirmek kolay olmuyor yani. Orada belli etmiyorsunuz ama günün sonunda eve gelince O onu yük bir sizde. sindirecek bir aynen onu bir çıkarıp atmanız gerekiyor. Yoksa dert oluyor hakikaten içinize. Anladım. Enteresan bir odaymış gerçekten. Peki yatak odasına geçiyorum. Daha farklı artı odalar oluşturmuyorsak, hani başta dedik ya 3 artı 1, 2 artı 1, bir ekstra artı bir daha oda yaratmıyorsak yatak odasına geçiyorum. Bence geçebiliriz. Tamam. Şöyle hani bu dedik ya yatak odası mahremdir ve yatak odası sırları falan diye böyle konular konuşulur ya. Daha hani belki gizlediğimiz, sakladığımız şeyler gibi düşünürsek bence benim hani orada kendi adıma kendi işim olarak düşünüyorum. Şimdi ben her seferinde sonuçta farklı bir alana gidiyorum. İşte eğitim verdiğim zaman ya şirketin eğitim salonlarında oluyor ya otellerin salonlarında oluyor, eğitim noktalarında oluyor vesaire. Dolayısıyla her seferinde bende bir belirsizlik oluyor. Nasıl bir mekan olacak, kimler gelecek, nasıl geçecek. Bu benim kendi içinde sakladığım o heyecanım, aslında o belirsizliğin yarattığı kaygı hiçbir şekilde karşıya geçirmiyorum. Ama bende hep bu oluyor. Belki bu onu sakladığım alan. Sonra eğitim aralarında çok kişi gelip işte şöyle oldu, böyle oldu vesaire diye kendi şirketiyle ilgili şeyler anlatıyorlar. Bir sürü şirketlerle ilgili bir sürü şeyler dinliyorum arka planda sırlar. Ondan sonra işte eğitim sonuçları veya kişilerin şirketlere bazen raporlar yazıyoruz kişilerle ilgili. Oradaki işte o kişilerin bilmediği durumlar oluyor. Bence bu böyle işte hani biraz daha üstü kapalı yürüttüğümüz süreçler olarak düşünüyorum. Bir de bizim sektörün dedikoduları olabilir. İster istemez bizde de var. Çünkü bizde de o dedim ya sahne diye. Biraz o sanat dünyasından duymaya alışık olduğumuz o hafif yüksek egosal durumlar açıkçası. Ya kusura bakmayın, anlayışınız için de size teşekkür ederim. Ben Yok, şöyle rica ederim. özetleyeyim konuklarımız açısından. İzlediklerinde bir gündüz yoldayken şimdi bir daha karanlık bir otopark ortamında, karanlık değilim ama ışığım falan var. Teknik sebep diyelim, böyle bir durum oldu. En son yatak odasında kalmıştık. Ben biraz hafızaları tazeletmek adına şey demiştik, işte ben bir tanım yapmıştım, mahrem alan vesaire. Sabah orada uyanıyoruz güne, akşam günü orada kapatıyoruz. Siz de bu sunumlarda veya bir şeylerde yaptığınız bu heyecanlar var. Bunları saklıyorum. Bazı kulis bilgileri oluyor bizde de demiştiniz. Böyle minik, tekrar anlamında olmasın da bir üzerinden geçersek hem de hatırlamış oluruz. Yatak odasında kaldığımız yerden devam etmek. Tamam. Anlaştık. Şöyle diyebilirim, dediğiniz gibi işte o eğitim öncesindeki heyecanlarımı tekrar yatak odası sırları dediğiniz zaman oraya aktarabilirim, orada bahsedebilirim. Bunun dışında işte arkada sırlar var. Bu sanat camiası nasıl oluyorsa bizde de oluyor yani. Biraz eğitmen arası böyle rekabetler olabiliyor. Veya işte biraz o egolar devreye girebiliyor. Vesaire vesaire. Biraz öyle oldukça da arkada konuşulan konular oluyor. Bizim de sırlarımız onlar oluyor bence. İşte kıyaslamalar oluyor, rekabet oluyor veya bir eğitime gidiyorsunuz, biri geliyor diyor ki mesela ya ben bu aynı eğitim işte şu kişiden de almıştım fakat işte sizden alınca daha iyi oldu falan deyince şey diyorsunuz orada, yok o da işinde çok iyidir öyle demeyin falan diyorsunuz ama hani sizde saklı kalmış oluyor o karşılaştırmalar, bilgiler falan. Bir de böyle çokça işte farklı ortamlarda birbirleriyle ilgili farklı konular konuşan kişileri sonra yan yana görüyorsunuz. Çok böyle sağa sola gitmeden konular. Hani bence bunlar da bizim sektörün yatak odası sırları gibi. Çünkü bizde de şu var. İster istemez işte iletişim her şeyle, sosyal medyayla bir bu alanda biraz yine hani kendi alanlarında ünlenen kişiler de olunca tabii devreye böyle küçük küçük dedikodular da girmiş oluyor. O yüzden de bence bizim hani sektör olarak söyleyebileceğim yatak odası sırları orası ama benim hani bireysel olarak baktığınızda da bence benim işte o kendi içinde yaşadığım o heyecanlarım, işimle ilgili kaygılarım, hani dışarıya göstermediğim, bazen benim de böyle çok hani üzüldüğüm zamanlar olabiliyor, ya nasıl yapacağım, nasıl halledeceğim, üstesinden gelebilecek miyim dediğim dönemler olabiliyor vesaire.
Ama hiç dışarıya bunları yansıtmayı sevmem. Hani görenler bilir, hep böyle güler yüzlü halimi görürler ki öyleyimdir zaten genelde. Dolayısıyla da benim o herhalde göstermediğim tarafım da tam işte yatak odasına sakladığım tarafım diye düşünüyorum yani. Aynen, güzel Hı. toparladık bence. Ya biraz Harry Potter'ın Sırlar Odası gibi demeyeyim ama tuhaf bir Evet. odaymış burası da. Yani her şey Değil var. mi? Ya ben çok böyle hani bireysel ve biraz da hem toplu bakıyorum ama bireysel bakma tabii farklı görünüyor. Toplu olarak olaya böyle bir büyük bir resim olarak baktığımda farklı görünüyor. İkisi birleşince de garip bir şey çıkıyor ortaya. Evet. Hani bir yatak odası için sanki bir yatak odası daha varmış gibi yani. Yani olabilir, yatak odasının içine ebeveyn banyosu da koyabiliriz ama banyoyu ayrıca Gibi. konuşacağız. Evet, geldik banyoya. Sıkıntılı alan demeyeyim ama hemen Hmm. hemen farklı meslekleri burada yorumladık, ettik. O mesleklerin krokisini çıkarttık. Yani Hı hı. kısmen yatak odası ama banyo gerçekten ya bir metafor, eşleşme, meç. Bir tuhaf, hatta bazı konuklarım ya bizim evde banyo yok. Yani aslında bizim sektörde ya da Hmm. meslekte demek Hmm. istiyordu. Banyo yok, yani çıkarttık gibi bazı durumlar oldu. Ama ben banyoya Hı şöyle hı. yaklaşayım. Yani evet, girizgahta işte hijyen ihtiyacımızı giderdiğimiz bir alan. Hı Sıkıştığımızda da hı. oraya gidiyoruz. Başka bir yere girmiyoruz yani. Hı hı. Hı hı. Yapacak bir şey yok. Ama şöyle de bakılabilir mi acaba? Yani tersten yorumlayayım. Ya evet, duş alıyoruz. İşte pis kokmamak için ağzımızı fırçalıyoruz. Hoş kokması için ya da Hı hı. duyarlılık, çevreye karşı da rahatsızlık vermemek. Ne Hı bileyim, hı. bazen işte sabah ya da akşam bazı bakımlarımızı yapıyoruz. Kadın ya da erkek olalım. Hı Ya hı. Hı aslında hı. var olan sağlık, yani dış görsellikle ve sağlıkla ilgili durumu koruma, muhafaza etme alanı gibi bir şey. Ben biraz da öyle Hı hı. yaklaştım ama Hı şimdi hı. bizim uğraş verdiğimiz meslekte nasıl bir araya getirebiliriz bu tanımları Hı hı. ya da farklı bir bakış açısı da sunabilirsiniz. Hı hı. Benim de aklıma banyo dediğim zaman aslında böyle temizlenme, arınma geliyor. Hani direkt böyle o duş almanın aslında güzel enerjisini hissediyorum. Çünkü hani su çok önemli bir şey bence. Ve hani benim yaptığım işte bağdaştırdığım zaman e, bazen şimdi benim biraz daha işte duygusal dayanıklılık, davranış yönetimi, iletişimle ilgili eğitimler olduğu için kişilerin biraz daha kendileriyle yüzleştiği durumlar, alanlar oluyor. Ya ben böyle mi davranıyormuşum veya farkında değilim veya kurumsal yaşamdaki işte o tutmayan hedefler, ilerlemeyen süreçler, başarısız hissettiğimiz dönemler vesaire ama çok da hep suçluyoruz ya. Hep dünyayı, hayatı suçluyoruz. Hep o bana şunu yaptı. Yöneticim bana bunu yaptı. Ekip arkadaşım bunu yaptı. Ailem onu yaptı. Eşim yaptı. Sevgilim yaptı. Hayat kötü. Ekonomi kötü. Hep böyle hep dışarıyı suçlama eğilimimiz var ya. Bence işte o kendimize dönüp baktığımızda ya bir şeyler yolunda gitmiyor veya memnun değilim. Acaba nedeni ne dediğimizde işte büyük bir yüzleşim ama aynı zamanda bir arınma gerçekleşiyor. Bence o yüzleşmenin ve işte o temizlenmenin yaşandığı alan olarak söyleyebilirim belki de banyoyu. Çünkü gerçekten o temizlenme yaşandığı zaman banyodan nasıl böyle mis gibi çıkarsınız? Gerçekten ruhunuz da o noktadan böyle mis gibi çıkıyor bence. Eyvallah. Hı Ya hı. siz Hı konuşunca konuyu açtı. Aklıma şey geldi. hı. Bilmiyorum, katılır mısınız? Zaman dilimi olarak genelleme yapmak istemiyorum ama Hı hı. geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman denen 3 zamana ayırıyoruz. Hı hı. Genelde toplumumuz, ya dediğin gibi, çok da böyle tartışma yaratacak bir konu da oluşturmamak adına genelde geçmişte yaşamayı tercih ederiz. Yani sohbetimizde Hı işte bir araya geliyoruz. Şu şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı, ah vah bilmem ne. Ya da hı. gelecekte yaşamayı seçiyoruz. Hani bunun bir medium'u mu ne diyeyim, bir ilacı. Ya şu şöyle olsa harika olacak. Şunu bekliyorum. Hı Tabii ki bu iki zaman dilimi de önemli. Yani geçmiş en önemli, bize bir referans kaynağı. Kendi doktorumuz gibi bir şey. Yaptığımız hataları tık tık sayfayla bakıp bir daha aynı hataya düşmemek için kendi tecrübelerimiz. Bunu başka bir yerde bulamayız. Gelecekte zaten bir hayal. Yani onları da kurmamız gerekiyor. Ama benim kastettiğim bunu rutinimize yaymamak. Yani klasik şunu demiyorum. İşte şimdiki zamanda yaşa hayatını, takıl değil de var ettiğin o zaman diliminin kıymetini bilmek aslında. hı. Zaman Hı çok hı. değerli bir şey
ve geri alınamayan, yani ne olursa olsun tek şey. Yani şey diyoruz, onun tanımı bile yok. Hani şey o kadar sihirli kelime ki Evet. bunun idrakında yaşamak sanki daha anlamlı geliyor bana. Bilmiyorum. Kesinlikle öyle. Bence söylediğiniz şey çok kıymetli. Bir de şeyi fark etmiyor. Yani gerçekçi bakmak lazım. Hani zaman dediğimiz kavram şimdi normalde doğada zaman diye bir kavram yok. Hani insanoğlunun aslında bu akışı ölçümlediği bir sistem ve bunu yaratan insanoğlu. İşte dünyanın güneşin etrafına dönüşüne 1 sene diyen, ayın işte dünyanın etrafına dönüşüne 1 ay diyen, işte bunları bu şekilde zamanlayan insanoğlu. Dolayısıyla baktığımızda ya hiçbir çiçek şunu demiyor, ay 8.30 oldu hemen güneşe dönmem lazım diye yaşamıyor. Kendi biyolojik zamanına göre, kendi sistemine göre yaşıyor. Biz biraz sistemimize göre yaşamayı da unuttuk. Hep bir koşturma ve yetiştirme halindeyiz ve zamanla yaşıyoruz, akışla yaşıyoruz ama her arkada aslında işleyen mükemmel de bir sistem var. Bazen bizim zamanımıza göre olmuyor bazı şeyler. Bir de dediğiniz gibi hep zihnimizle gidebiliyoruz geçmiş veya gelecek dediğimiz şey. Yani keşke diyorsam, ya öyle yapsaydım, bunu yapsaydım veya bir şeyler özlem duyuyorsam zaten geçmişteyim o sırada. Değiştirmeye çalışıyorum veya oraya tekrar gitmeye çalışıyorum veya öyle mi olacak, böyle mi olacak, onu mu yaşayacağım vesaire dediğim zaman o SSA'lara girdiğim, öyle olursa böyle olursa dediğim anda zaten yine zihnimle geçmişe gidiyorum. 5 sene sonra dediğimiz, işte 1 ay sonra olacak dediğimiz, yarın dediğimiz her şey, her kavram zaten zamanı geldi yine şimdide yaşanıyor. Dolayısıyla gelecek dediğimiz şey ne gerçekten? Hayat hep şimdinin içinde. Nefes aldığınız anın içinde yaşam. O nefes yoksa zaten yoksunuz. Dolayısıyla hep anların birbirini kovalaması hayat dediğimiz şey. O yüzden hep şimdide yaşıyoruz. Şu anı fark ederek yaşadığın zaman zaten hayatını şekillendirebilirsin. Evet, geçmişinizi belki değiştiremeyiz ama şu an şimdi yapacağımız seçimlerle en azından geleceğimizi şekillendirebiliriz ve bu çok büyük bir güç aslında, bu seçme gücü. Bunun farkına varmak lazım. Şey gibi yani aklıma yine bir alıntı geldi. Klişe derler ya, geleceği yaşamak için geleceği inşa etmek gerekiyor. O inşa süreci de aslında bulunduğunuz zaman dilim ve dilimlerinin planlamasıyla ilintili. Geçmişimiz de önemli, geleceğimiz de önemli ama daha kıymetli idrak edeceğimiz bir nokta var. Oranın kıymetini bilip yaşamak herhalde daha anlamlı. Diyorum ben de kendi adıma. Kesinlikle öyle. Vallahi bir çırpıda bitirdik. Teşekkür ederim. Etmeden önce bonus sorum var. Müsaade ederseniz aklıma takılan diyeyim ya da. Aslında her konuğa soruyorum. Ya her işin zorluğu var mutlaka da sizdeki zorluk ne kadar zor ya da var mı ya da böyle bir şey? Benim de aklıma pardon bu arada benim de aklıma bonus oda geldi. Eyvallah. O zorlukları koyalım o zaman bonus odaya. Yok, aslında keyifli bir odaydı orası. Onun önce odayı mı anlatayım, zorlukları yoksa hiç anlatmayayım odayı, nasıl yapalım? Nasıl isterseniz, hiç sıkıntı yok. İsterseniz böyle, bonus oda gelmişken oradan girin. Tamam, onu da söyleyeyim çünkü gerçekten çok keyif aldığım bir tarafı da var işim ya. Ben gerçekten işimi çok severek yapan bir insanım çünkü hani belli bir kariyeri sonlandırıp o alanda tekrar hani bu kariyeri inşa ettiğim için şu an gerçekten çok sevdiğim bir iş yapıyorum ve böyle yemek odası geldi aklıma. Hani işte imza günlerim oluyor mesela, orada gelenleri ağırlamak, onlarla sohbet etmek veya bizim işte ödül akşamlarımız oluyor, etkinliklerimiz oluyor ve dernek geceleri oluyor vesaire, dostlarımızla bir araya geldiğimiz etkinlikler oluyor. Bence o keyifli tarafı bir arada olmak, işte birbirimize böyle kadınların birbirine destek verdiği projeler oluyor. Orayı da böyle yemek odası gibi düşündüm yani birazcık hani böyle yediğimiz, içtiğimiz, beraber güzel vakit geçirdiğimiz, işte ağırladığımız gibi öyle bir alan geldi bir de aklıma işimle ilgili. Hani bu yemek odası da aslında bu da bir metafor. Yani masanın başında ailecek yemek yiyoruz ama aslında orada dertler, tasalar, umutlar, bir sosyalleşme, bir vizyon konuşuluyor. Aynen bu yemekte oluyor. Oturarak ya da bir iki karşılıklı şeyde olmuyor ama anlamlı. Vallahi harika. Artı bir odayı da iliştirmiş olduk. Evet, geldik öyle oldu. İşin en zorluğuna. Var mı ya da böyle bir zorluk?
Zorluk şöyle, yani biraz aslında benim yüklediğim belki de anlamla ilgili. Ben gerçekten işimde fark yaratmak isteyen biriyim. Yani çok fazla bu alanda eğitmen var, tabii ki de var. Baktığınızda her işin başka alternatif var yapan kişi olarak. Her işte var, yani binlerce kişi aynı işi yapıyor. Ben de öyle. Fakat neden beni tercih etsinler? Neden ben daha ön plana çıkayım bu konuda? Veya bu işin uzmanı olarak beni niye görsünler kısmı bana biraz yük bindiriyor. Belki ben biraz kendime fazla yükleniyorum. Çünkü hep böyle işte geride kalmama telaşı var bende. İşte o içerik üretme baskısı yaratıyor. Görünür olmak, unutulmamak, ön planda olmak veya işte eğitimleri verirken faydalı olması açısından sürekli güncel kaynakları okumak. İşte benim yine bir eğitim almam lazım, başkalarını da dinlemem lazım, o kitabı bitirmem lazım, onu okumam lazım gibi. Hep böyle bir yetişme ve kaygı ve sürekli güncel olarak kendimi geliştirmeye devam etmem lazım. Bu yeterli değil, bu yeterli değil baskısı yaratıyorum kendime. Bir de şöyle bir sorumluluk var. Şimdi biraz insanların duygu ve zihin dünyasına dokunduğunuz için ve özellikle kariyer noktasında da iş hayatlarına dokunduğunuz için orada böyle yanlış bir yönlendirme yapmaktan, işte veya bir fayda olamamaktan, katkı olamamaktan korktuğum zamanlar oluyor. O yüzden orada da bazen çok ince bir çizgide gidebiliyorum. Gerçekten, çünkü ben bu işe çok farklı amaçlarla başladım. Yani böyle güzel amaçlarla faydalı olmak, katkısı olmak çok ön plandaydı benim için. O yüzden o kendime yüklediğim sorumluluğu yerine getirme noktası bazen beni yoruyor. Bazen işte ya bugün de sosyal medyaya girmesem, bir şey paylaşmasam, artık kendimi görmekten sıkıldım dediğim günler oluyor. Ama hadi Buket diye kendimi motive etmek, her an motive olmak. Çünkü insanlar sizi iyi görmek istiyor. Bir motivasyon eğitimi veriyorsanız merhaba işte bugün de motivasyon eğitimi yapacağız falan gibi yapamazsınız. Onu canlı, dinamik, enerjik, gerçekten o motivasyonu hisseden biri olmanız lazım. Böyle yükler yüklüyor bana. Zorlukları bu. Zorlukları kendi işinizi yapmak, tek başınıza bir şeyler yapmak zor olabiliyor ama keyifli süreçler. Böyle toparlayabilirim çok uzatmadan. Anladım, estağfurullah. Yani aslında zorluk yok. Varsa da ben onlara talibim diyorsunuz. Ben de tersten böyle anlamak istiyorum. Evet, ne güzel söylediniz. Ben böyle söyleyince hoşuma gitti. Evet, ben talip oluyorum dediğiniz gibi gerçekten. Bu da sizi ve yaptığınız işi kıymetli ve güçlü kılıyor. Son sorum, yaptığınız işe talip olmak isteyen, girmek isteyen illaki birileri olur. Tabii ki böyle bir öğüt vermek değil ama yani pozitif bir şeyler söylemek ister misiniz? Ne bileyim, böyle olsa, şöyle olsa, kendi tecrübelerinizden tabii. Bir konjektür, coğrafya kadar ilişkisi de var. Bir yurt dışında yapmıyoruz bunu. Buradaki şartlar, buradaki toplum yapısına göre yapıyoruz. Buranın raconuyla yoğurt yiyişi var. Neler söyleyebiliriz ya da bir şeyler söylemek ister miyiz? Tabii ki. Aslında genel bir şey söyleyeyim bu konuda. Hani gerçekten şu an işini, yaptığı şeyi sevmeyip aslında çok başka bir aşkı olan veya çok farklı bir yeteneği ve farklı bir konuda potansiyeli olan biri onu yapmıyorsa, hani hayat şartlarından dolayı bunu yapmadığını düşünüyorsa cesaret gerekiyor bazen. Bazen o konfor alanından ayağımızı dışarı atmak lazım. Biliyorum dinleyenler, izleyenler belki şunu diyebilir ya, hani zorunluluklarım var, sorumluluklarım var, o kadar kolay mı diye. Kolay değil ama hatırlatmalıyım ki o zorunluluklar ve sorumluluklar da önceki seçimlerin sonucu. Yani dolayısıyla yeni bir seçim yapmak mümkün. Burada biraz kendine güven gerekiyor. Coğrafya kadardır deyip kestirip atarsanız bu dezavantajlı coğrafi konumlara baktığımızda ki bir sürü başarı hikayesini de görebiliyoruz. Ben böyle 1-0 yenik hayata başladığımı düşünürsem zaten sürekli olarak zihnimde bir kurban ve mağdur psikolojisiyle hayatımı devam ettiriyorum. Hep bir mağdur edebiyatı oluyor ister istemez. O zaman da hep işte hayatı suçluyorum. Ama sorumluluğu elime alırsam
O zaman gerçekten sevdiğim, ben neyi iyi yapıyorum? Ben ne de başarılıyım? Neyi yaptığım zaman kendimi iyi hissediyorum? Biraz kendimizi tanımak, biraz sormak ve bunu nasıl işe döndürebilirim? Kimlerden destek olabilirim? Bu hedef yoluna nasıl yürüyebilirim? Şu anki kaynaklarım ne? Kendimi nasıl geliştirebilirim? Kısmına bakıp gerçekçi bir yol çizmek. Çünkü bence bize verilen yetenekleri, potansiyeli ve kapasiteyi kullanmıyorsak gerçekten öncelikle kendi hakkımıza giriyoruz ve biz birbirimizin de hakkına giriyoruz. Birbirimizden saklamamalıyız bunları. Çünkü bunların bizde olmasının bir sebebi var. Ve bunlar birleştiği zaman işte hep beraber o yükselmeyi, aydınlığı ve daha mutlu ve iyi yaşamayı deneyimli olacağız diye düşünüyorum ben. Aynen, yani kendimi de örnek vermek istemiyorum ama tam cuk diye oldu. Yani nasıl anlatayım? Yani dediğiniz gibi bir cesaret de demeyeyim, farklı bir şey ama dışarıdan bakıldığında sanki cesaret gibi algılanıyor. Konuklar da biliyor, ben de bir yerde çalışan bordrolu maaşlı bir insanım. Bu formatın çıkışı da aslında bir ihtiyaçtan doğdu. Malum evle iş yer arası bir trafik saati var. Hani vakit de değerli. Ben bunu nasıl kullanabilirim? Uzun süreli telefonda yaptığım konuşmaların sonucunda çıktı. Ya dedim, hani bunu ben bir insanlarla nasıl paylaşabilirim? Çünkü telefonda dinlediğim bilgiler değerli. Bir de hiç tanımadığım farklı mesleklerdeki insanların paylaşacağı şeyler, çünkü onlar kendi hayat tecrübelerini imbikleyip bana aktarıyorlar. Bu daha da değerli. Ben bunu nasıl paylaşabilirim noktasında baktım. Seviyorum da, yani böyle 3-5 bölümlük bir sevda da değil. Yanlış anlaşılmasın dostlar. Yani eveline baktığımda tasarım eğitimi aldım. Bir sürü yarışma ödülüm var. Hani bunları böyle şey anlamında demiyorum ama uzun bir maratonda baktım ki bunlar ben değilim, ben burayım diye kendimi tanımaya başladım. Belki ufak ufak kervan kendi yolda dizilir metoduyla da biraz seyirciler de mutlaka şekillendirecek o anlamda formatı ya da beni. Nereye gider bilmiyorum ama mutluluk göreceli bir kavram ama gerçekten şu koltuğa oturduğumda, trafik halindeyken, konumu ilk telefona aldığımda ben bunu tarif edemiyorum. O noktada dedim evet, ufuk bu. Yani buradan devam et. Ne olursa olsun. Yani bir de disiplinli bir şekilde götür. Bu bir serüven, bir yolculuk. Yani hani klişe işte yolu bilmekle yolda gitmek farklıdır derler ya. İlk formatın çıkışında da hani tenzih ederek konuşayım. Çok olumsuz eleştiriler aldım. Ama dedim bu yolda bir yürü, bir kendin tecrübe et. Nasıl bir şey çıkacak? Devam da ettir, ısrar da ettir. Çünkü geçmiş tecrübelerim de bana onu öğretti. İşte katıldığım ilk 12 yarışmada hiçbir ödül almadım. Ama maşallah 13. bir de öyle bir rakam ki 13 ucuz rakamdır. 20-30 tane kendi alanımda ödül, ulusal, uluslararası gitti. Neyse, bu PR kısmı çok da hoşlanmıyorum böyle şeyleri söylemekten ama hani o kısmı da yaşadım ama devam etmek istemedim. Demek ki burada bir şey bulmuşum ki ben de çok şükür yolunda gidiyorum. İyi bir örnek olmuşumdur diye hani ilk defa konuşuyorum böyle ama sizin verdiğiniz güzellemeye bir şey anlam katsın diye düşündüm. Ya bence çok güzel bir örnek oldu. Öncelikle sizi bir tebrik ediyorum. Hem ödülleriniz için hem bu adımı attığınız için. Çünkü bu adımı atmak önemli. Ya buldum, tamam, bana neyin iyi geldiğini. İşte o haz veren, o manevi haz. İşte ben de bunu o eğitimden mesela sabah 9'dan akşam 5-6'ya kadar ayakta duruyorum baktığınızda. Gerçekten böyle 5-6 oluyor. O sırada fiziksel olarak o ağrıyı hiç hissetmiyorum. Sonra diyorum ki ay bacaklarım ne kadar ağrımış. Eve geliyorum, ayaklarımı uzatırken evet yorulmuşum, zihnim yorulmuş falan ama o benim de yaşadığım o manevi hazzı anlatamam size. İşte o sizin o telefonu ilk açtığınız andaki gibi. Bunu bulabilmek çok kıymetli. Bulduktan sonra işte sizin gibi de adım atmak ve istikrar, sürdürülebilirlik burada önemli. Bir gün yaptım, ikinci gün yapmadım diye. Biraz gönlü yormak lazım bazen. Kendinize adamak gerekiyor. Kolay olmuyor ama zaten hayat inişlerle çıkışlarla, buradaki işte o iniş çıkışı ayarlamak hani bizim elimizde olsun. Artık ipleri biz elimize alalım. Bir de şunu söyleyeceğim.
Biraz konfor alanına dönüyor yani. Mutsuz olduğum bir işte çalışmaya devam ediyorum. Ama diyorum ki orayı konforlu buluyorum. Yani psikolojik olarak konforlu bulduğum bir evre oluyor. Ya işte maaşımı düzenli alıyorum. Zaten ülkenin hali belli. İşten çıksam kolay mı kendi işini yapmak veya yeni bir Hı iş hı, bulmak? hı hı. Buradaki ekip arkadaşlarımı seviyorum. Bildiğim kişiler vesaire gibi şeylerle hemen kendimi o alanda tutmaya devam ediyorum. Çünkü diyorum ki çıkarsam risk görüyorum o çıkacağım alanı. Belirsizlik var orada. Bilmiyorum ne yapacağımı. Asıl risk bütün hayatını mutsuz bir şekilde sürdürmek değil mi? Ya bence bu daha büyük bir risk. Bunu görmüyoruz. Aynen. O mutsuzluğu konforlu zannediyoruz. Değil. Değil. O Aynen. yüzden değil yani. Ben de bunu yaşadım. Benim de o proje hayat diyorum ben ona. Başarı bursuyla bitirilen okullar, Türkiye'nin en iyi şirketlerinden birinde çalışıyordum ama Evet. çok mutsuzdum. Yani, bu şirketle mesela ilgisi yok. Benimle ilgiliydi. Benim kendimi gerçekleştirememem, ilerlediğimi hissetmemem, işe yaradığımı hissetmememle ilgiliydi ve işte şu an bana verileni gerçekleştirebildiğim için veya sahip olduğum, ben ortaya koyduğum için şu an işimde başarılı ve gerçekten de insanlara o katkıyı sağlayan biriydim. O zaman çalışırken evet yine başarıyla yapıyordum görevimi ama görevdi o. Şu an Anladım. başka bir şey yapıyorum. Hayat amacım gibi aslında benim için. Buradan da seyircilere duyuru. Eğer Ay. içinizdeki çocuğun sesini dinleyin, ne fısıldıyorsa, ne diyorsa onun peşini bırakmayın. Tabii ki koşullarımız yani parasal, kaynaksal bir şeyler olabilir. Bir geçiş evresi de bir planlamayla olabilir. Ama Evet, sonuçta hani yine klişe bir laf var, ona bağlayacağım. Hani sevdiğin bir şey yaparsan iş gibi gelmiyor. Bir de üstüne insanlar sana konfor evet, olanı, kaynak, para veriyor. Önemli nüans kesinlikle da öyle. bu. Yani bunu es geçmeyelim. Yapışın o çocuğun ya da sevin, artık bilmiyorum nasıl bir iletişiminiz var içindeki çocukla. Onunla bir şekilde konuşun. O sizi Aynen, yönlendirsin. Orada da bir metafor aynen. oldu. Aynen. Kesinlikle öyle. Çok katılıyorum dediğiniz şeye. Hatta bazıları aşırı kendini işle meşgul edip o sesi duymamak için o işkoliklik dediğimiz şey kendimize yüzleşmemek için yarattığımız Tabii. aşırı meşguliyetler. Aynen öyle. Farkına varmak lazım. Bunlar büyük tuzaklar aslında. Çok çalıştığımızı zannediyoruz da çalıştığımız şey kendimizi duymamak o sırada. Aynen öyle. Zamanda geçip gidiyor belli bir döngü içerisinde. Sonra geçmişte yaşamaya devamlar falan filan. Kesinlikle öyle. Başka bir Vallahi. hayat mümkün. Hani siz Yok. dediniz yola çıktığımda ben bu konuşmaları yaptığım zaman fark ettim diye. Benim de kitabımın adı Yola Çık. Diyorum ki insanlara hadi kendi hayat yolunuza çıkın. Dediğim için o kitabın adı da Yola Çık yani. O yüzden bakalım biz de elimizden ne geliyorsa ne yapabiliyorsak kişiler için diye Aynen. bakıyorum ben de Bu, artık. bu da teaserımız oldu. Aslında başta söyleyecektim, edindim. Kusura bakma okuyamadım ama en kısa Yok, zamanda okuyacağım. Bir yoğunluk var. tamam. Tamam yok Değerli estağfurullah. katkılarım mutlaka olmuştur diye düşünüyorum. Valla bir çırpıda bitirdik. Çok dolu dolu, Evet. keyifli bir sohbet. Çok büyük bir haz aldım her konukta olduğu Benim gibi. için de öyleydi. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Eyvallah. Umarım izleyenler de keyif alır. Mutlaka. Sormak istedikleri şeyler olursa bizler buradayız zaten. Ama önce bir kendilerine bir sorsunlar. Bakalım ne istiyorlarmış hayatta. Değil mi? Çünkü bazen cevapları çok uzakta arıyoruz ama içeriye bir bakmak lazım. Orada aslında bütün cevaplar bir kendimizle iletişim kurmayı hatırlamak ve ne dediğine göre de biraz belki hayatı şekillendirmek gerekiyor. Vallahi harikasınız. Ne diyeyim? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim tekrar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Dikkat edin kendinize. Bay bay. Sağ olun. Bay bay. Sağ olun. Bay bay.